Merhaba, bugün Bitcoin üzerine elimizdeki şu YouTube analizleri, teknik raporlar, veriler, haberler ne varsa hepsine birlikte bir bakalım diyoruz. Tabii, bakalım. Amacımız da hani bu piyasa bazen biraz karışık ya, onu senin için daha anlaşılır kılmak, öne çıkan noktaları, riskleri, fırsatları süzmek biraz. Kesinlikle, iyi olur. Zaten şu sıralar en çok konuşulan şey bu fiyatın dar bir alana sıkışması, değil mi? Kabaca 108 bin, 109 bin 500 dolar arasında gidip geliyor sanki. Evet, evet, aynen o sıkışma durumu çok bariz. Hatta bak, Investec'in raporu var elimizde. Onlar kısa vade için pek bir hareket beklemiyor gibi. Tut diyorlar. Hı hı. Yani pozisyonları koruyun diyorlar. Kritik seviyelerde aşağıda 100 bin dolar, yukarıda da 109.350 civarı bir direnç. Doğru, o seviyeler önemli. Investec 107.710 demiş tam rakamla. O direnç yukarı kırılırsa 115.727, hatta daha da yukarısı hedeflenebilir diyor ama 12 saatlik MACD kesişimi filan biraz zayıflık gösteriyor diyor. Yani eğer 109.450 doları geçemezse aşağıda 107.300, hatta belki 106.500'lere doğru bir çekilme olabilir diyor. Kısa vadede yön pek net değil gibi duruyor. Anladım, kısa vade biraz sisli yani. Peki ya büyük resim? Hani şöyle biraz daha geri çekilip bakınca. Kripto Ramço'nun analizinde benim dikkatimi çeken bir şey oldu. Nedir o? 2 haftalık bir göstergeden bahsediyor. Diyor ki bu gösterge geçmişte ne zaman aktif olsa %20-30 düşüş getirmiş ve hiç yanılmamış bugüne kadar. Ve şu an aktifmiş bu sinyal. Evet, bu gerçekten üzerinde durulması gereken bir makro sinyal, ciddi bir durum. Biraz endişe verici değil mi? Yani geçmiş veriler öyle diyor en azından. Sinyal sonrası düşüşler olmuş. Bazen 1,5-2 ay sürmüş bu düşüşler. Hatta bazen daha uzun ayı piyasalarını bile tetiklemiş. Bir de aynı analizde şey de var, Tether dominansı yükselişte diyor. Hı hı. Bu da genelde pek iyiye işaret değil kripto paralar için. Hani paranın daha güvenli limanlara kaçtığını gösterebilir, satış baskısı anlamına gelebilir. Bu uzun vadeli sinyaller demişken bir de şu meşhur yıl sonu beklentileri var ya, herkes genelde yukarıyı hedefler ama Kripto Ramço'nun bir Ichimoku bulutu analizi var ki bu da bir teknik araç. Evet, trendleri gösteren. Aynen. Ona göre tam tersi bir senaryo da mümkünmüş. Yani Bitcoin Aralık 2025 gibi dip yapabilir diyor. Asıl rally de herkesin ayı piyasası beklediği 2026'da başlayabilirmiş. Bu bayağı ilginç. Yani bildiğimiz o 4 yıllık döngüler değişiyor mu demek bu? Valla bu hani alıştığımız beklentilere bayağı ters köşe yapan bir analiz. İlginç gerçekten. Peki bu teknik göstergeler, döngüler dışında piyasanın genel havası nasıl? Mesela TradingView'da bir analiz gördüm. Bitcoin tarihsel olarak Temmuz'da iyi performans göstermiş diyor, son 6 yılın 5'inde yükselmiş. Buna bakıp biraz umutlanabilir miyiz? Ya tarihsel veriler hep ilgi çekici tabii ama her zaman birebir tutacak diye bir şey yok değil mi? TradingView'da belirtmiş zaten o geçmiş Temmuz yükselişlerinin arkasında hani Luna çökmüştü, sonrası toparlanmaydı ya da DeFi yazı vardı filan, özel nedenler vardı. Doğru. Bugünün gündemi farklı. İşte Fed ne yapacak, faizler ne olacak, küresel ekonomideki belirsizlikler, jeopolitik olaylar. Bir de Hala. O zaman toparlayacak olursak Bitcoin gerçekten kritik bir yerde duruyor anlaşılan. Kısa vadede yukarıda şu 109.450 dolar seviyesi, aşağıda da 108.000 dolar önemli gibi. aynen bu seviyeler izlenecek. Investec gibi bazı analizler orta uzun vadede yukarı yönlü bir potansiyel görse de Hı hı. Ama diğer kripto hocamın Ethereum ve altcoin'ler vurgusu da cabası. Yani resim biraz karışık. evet, kesinlikle dikkatli olmak gereken bir dönem. Hem yukarı hem aşağı yönlü potansiyel ve riskler masada duruyor.